sevgili arkadaşlar. Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Allah'ıma çok şükür. Sizlerle birlikte olduğumda da çok iyi oluyorum ve mutlu oluyorum. Bugünkü videomuzda sizlerle bu güzel, sevimli limon anahtarlığımızı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir tane anahtarlık aparatı. Yine evde kalan iplerimizi değerlendireceğiz. Süslemek için ise boncuklara ihtiyacımız var. Anahtarlığımızın yapımına başlayalım arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. İpimizi sabitleyelim ve halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batalım ve 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Her sık iğneye çift batarak sık iğne sayımızı 12'ye yükseltmiştik. 12 sık iğne olarak 2 sıra düz örelim arkadaşlar. 12 sık iğnemizi 2 sıra düz ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar bir tek, bir çift. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı da 24'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tek, bir çift. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, bir çift. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı da 36'ya yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tek, bir çift. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 5 tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Ve 36 olan sık iğne sayımızı 42'ye yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 5 tane tek, bir tane çift. Son artırma sıramıza geçtik. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 42 olan sık iğne sayımızı da 48'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 6 tek, bir çift.
Limonumuzun boyutunu daha küçük yapmak istiyorsanız artırma yerlerini bir sıra eksik yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız da bir sıra fazla yapabilirsiniz. Şimdi 6 tek bir çift yaparak son artırmamızı yaptık. Ve burada 48 tane sık iğnemiz var. 48 sık iğnemizi 11 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Dediğim gibi küçük veya büyük yapmak istediğinizde hem artırma kısımlarını bir eksik bir fazla yapabilirsiniz. Sonrasında da düz ördüğümüz kısmı 11 sıra değil de 10 sıra ya da 12 sıra örerek kendiniz ayarlayabilirsiniz. 11 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. 48 sık iğnemizi 11 sıra boyunca düz ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Bu sıramızda 6 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Ve 48 olan sık iğne sayımızı tekrar 42'ye düşüreceğiz. Sıramızın sonuna kadar 6 tek, bir eksilt. Eksiltmelerimizi ön loblardan alarak ve tek seferde çekerek yapıyoruz. Altı tane tekimizi yaptık. Bir tane eksiltiyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 5 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 42 olan sık iğne sayımızı da 36'ya düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 5 tek, bir eksilt. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. 36 olan sık iğne sayımızı da 30'a düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, bir tane eksilt yapalım. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, bir eksilt. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı da 18'e düşürmüş oluyoruz. Bu sıranın sonunda içinin elyafını dolduralım. Özellikle bu çıkıntı olan yere sık şekilde dolduralım. Eksiltmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. En son 2 tek bir eksilt yaparak buradaki sık iğne sayımızı 18'e düşürdük. Ve limonumuzun içerisine elyafımızla doldurduk. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Ve 18 olan sık iğne sayımızı da 12'ye düşüreceğiz. Sıramızın sonuna kadar bir tek bir eksilt olarak devam edelim. Bir tek bir eksilt yaptık ve bu sıramızdaki sık iğne sayımızı 12'ye düşürdük. 12 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Ve içerisini birazcık daha elyafla doldurup gelelim arkadaşlar. 12 sık iğnemizi bir sıra düz ördük. Şimdi peş peşe eksilterek buradaki 12 sık iğnemizi
6'ya düşürüyoruz. Bütün sık iğnelerimizi peş peşe eksiltiyoruz. İpimizi biraz uzun bırakarak keselim ve kalan 6 sık iğnemizi de iğnemizin yardımıyla toplayarak limonumuzu bitirelim. Kalan 6 sık iğnemizin ön loblarından alarak bu kısmı kapatalım. İpimizi sabitleyelim ve iç kısma çektirerek gizleyelim. Şimdi hep birlikte limonumuzun yaprağını yapacağız arkadaşlar. Yeşil ipimizle 11 tane zincir çekiyoruz. Birinci değil, ikinci zincirden başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yandaki zincirimize bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Yine yandaki zincirimize bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz. İpimizi dolayarak 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıradaki 4 zincirimize 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Hemen yandaki sık iğnemize yine bir tane tekli trabzan ve bir yanındakine yine tekli trabzanımızı yapıyoruz. Son zincirimize bir tane sık iğne yaparak yaprağımızın bir kısmını bitiriyoruz. Bir zincir çekip diğer tarafa geçiyoruz. Yine bir tane sık iğne ile başlıyoruz. İpimizi dolayarak yandaki iki zincirimize iki tane tekli trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine sırayla 4 tane de ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincirimizin üzerine bir yanındakine bir tane tekli trabzan, yanındakine bir tane daha ve en sondaki sık iğnemize de bir tane sık iğne yaparak yaprağımızın birini bitiriyoruz. 12 tane zincir çekelim. Ve aynı işlemi bu kısımda da uygulayalım. Birinci değil, ikinci zincirimize bir tane sık iğne yaptık. Bir yandakine bir ve iki tane, iki zincirimize iki tane tekli trabzanımızı yaptık. 4 zincirimize de 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü yaptık. Ve dördüncü. Yine ipimizi dolayarak yandaki iki zincirimize iki tane tekli trabzanımızı yapıyoruz. Ve en son zincirimize de bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradan bir zincir çekerek dönüyoruz ve aynı işlemi karşı tarafa yine uyguluyoruz. Bir tane sık iğne, iki tane tekli trabzan, 4 tane ikili trabzan,
Yine 2 tane tekli trabzan. Ve son olarak bir tane sık iğne. Bir zincir çekerek ipimizi biraz uzun bırakıp kesiyoruz. Yaprak kısmını bitirdik. Tam yukarıda bitirmiş olduğumuz yeri ortalıyoruz. Ve iğnemizle yaprağımızı sabitliyoruz. Burada bıraktığımız iple yaprağımızı buraya dikeceğiz arkadaşlar. Yaprağımızı tam ortasından minik teller atarak limonumuza dikelim. Ve aynı iple ortadan çıkalım. Boncuklarımızı ve aparatımızı dikelim. Elinizde ne tarz boncuk varsa kullanabilirsiniz. Bunda plastik kullanmıştım. Bunda tahta boncuk kullanacağım. Süsleme işini istediğiniz gibi yapabilirsiniz zevkinize göre. Hiç boncuk kullanmadan direkt aparatı da dikebilirsiniz. Şimdi içinden birkaç kez geçerek aparatımızı buraya sabitleyelim. Yaprağımızı diktik. Boncuklarla süsleyerek aparatımızı limonumuza sabitledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şirin, çok güzel bir anahtarlık oldu. Yapımı çok kolay gerçekten. Evde artan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak, kanalıma abone olarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa bunları yorumlarda dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar sizlere cevap verebilirim oradan. Ya da Instagram sayfamdan bana ulaşıp yine sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbime emanet ediyorum sizlere. Sevgi ve örgü dolu günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.